Herkesin mübarek Kurban Bayramınızı kutluyorum. Bugün menümüzde et tantuni tarifi var. Siz de tantuniyi evde kendiniz yapabilirsiniz. İlk olarak 350-400 gram civarındaki etimizi ince şeritler halinde doğrayalım. Onu da küçük küçük doğrayalım. Ben etimi buzluktan çıkardığım için kilogram ağırlığını hani tam olarak bilmiyorum. Sadece görünüş olarak söyledim 350-400 diye. Siz hani etin zaten gramının çok fazla bir önemi yok ağırlığının. Kendi kalabalık evinizin hani kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Evet, etlerimizi ufak ufak en ufak olacak şekilde doğrayalım. Ben birazcık daha büyük doğradım. Çok ufak ufak olarak sevmediğim için az böyle nohut parçasından birazcık daha küçük olacak şekilde doğradım. Etimin içerisinde yağ olduğu için ben yağ kullanmayacağım. İlk olarak demir döküm tavamın içerisine etlerimi alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Etimin bu şekilde kendi suyunu salmasını sağlayacağım bu şekilde yaparak. Evet, birazcık bekledikten sonra gördüğünüz gibi et kendi suyunu salıyor zaten. Et yemekleri yaparken sizlere bir öneride bulunmak istiyorum. Etinizi ağzı açık olarak pişirmeyin. Hele ki dana eti ise etler çok sert ve uzun sürede piştiği için ağzını açarsanız eğer yemeğiniz sert olur ve pişmez. Çünkü etin kendi suyunu salması gerekiyor. Bunun için de kapağını kapatırsanız et kendi suyunu bırakır ve suyunu tamamen çekene kadar pişirmeniz gerekiyor tavada. Evet, benim etimin suyunu çekmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Yarım saat sonunda etimin suyu azalmıştı. Ben üzerine baktım. Etim birazcık daha sert olduğu için bir çay bardağı daha su eklemesi yaptım. Eğer sizin etiniz kuzu eti ise yarım saat sonunda zaten pişmiş olacaktır. Benimki dana eti olduğu için daha sertti. O yüzden ben bir çay bardağı sıcak su ekleyerek pişirmeye devam ettim. Bakın gördüğünüz gibi 15 dakika sonra o suyunu da çekti zaten. Bu aşamada tereyağı ya da sıvı yağ eklemesi yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben etin kendi iç yağından kullandığım için yağ eklemesi yapmadım. Bir tatlı kaşığı toz biberimizi ekliyoruz. Birazcık karabiber, birazcık da kimyon ekliyorum. Kimyon isteğe göre kullanmayabilirsiniz ama bence tantuniye çok yakışıyor. Acı seviyorsanız pul biber ekleyebilirsiniz. Ben az ekledim acısını da. Şimdi bir çay bardağı daha su ekliyorum. Çünkü etimin yumuşak olmasını ve ekmeğimi üzerine banmak için ekliyorum. Eğer siz hani böyle sıvı sevmiyorsanız su eklemesi yapmayabilirsiniz. Tuzumuzu da en son ekliyoruz etin sert olmaması için. Ağzını kapattım, bir 10 dakika daha pişirdim. Gördüğünüz gibi o suyu da çekti zaten. Çok az bir su kaldı. Onu da öyle bırakıyorum ki lavaşlarımı üzerine banmak için. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. Bu arada ben soğanlarımı ve maydanozlarımı dildim domatesimde. Şimdi ekmeğimizi tavamızın üzerine banalım. Dediğim gibi eğer kuzu eti ise ya da etiniz çabuk pişen bir etse pişirme süreniz daha kısa olacaktır. Benim toplamda 1 saate yakın bir şekilde pişti tantunilerim. Ekmeğimin ortasına etimi koyuyorum. Kenarlarına da soğanımı ve domatesimi de ekliyorum. İsterseniz bunu kıymadan da yapabilirsiniz aynı şekilde. Tabii ki o zaman daha çabuk pişecektir ve yumuşak olacaktır. Her et ve tavadan, ocağınızın ateşinin yüksekliğinden pişirme süresi değişir. Ben kısık ateşten bir tık daha yüksek ateşte pişirdim etlerimi. Şimdi dürüm yapıp servis aşamasına geçebiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yorumlara da nereden izlediğinizi yazarsanız ayrıca sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun.